Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Quiz Night'ın ne olduğunu bilenler el kaldırabilir mi? Çok güzel. Bilmeyenlere çok iyi bir sürprizimiz var. İlk kez gelenlerin ellerini görebilir miyim Quiz Night'a? Çok iyi. Daha önce gelen var mıydı? Siz tek başınıza mı gelmiştiniz? Kazanmış mıydınız bir şey? Bana mı gelmiştiniz? Bize gelmiş. Bayram. Ayaklarınıza sağlık. Hemen size nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Bir bilgi yarışması yapacağız hep beraber. Zevzekliklerle dolu. Sürekli arasında sohbet edeceğimiz şeyler olacak. Kurallarımız var. Kurallarımız çok acayip. Bir kere kopya çekmek gerçekten yasak. Herhangi birinizin Google'ladığını görürsek -10 çakarız. Şakasız bakın. Ben şimdi kartları kaldırabilirsiniz dediğim anda kartları kaldıracaksınız. Onun öncesinde artistlik yapıp sorunun yarısında cevap veren olursa geri kalan her grup 10'ar puan alır. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü bu oluyor. Şimdi grupların adını öğrenmem lazım benim. Sizin efendim ne? Plan B. Teşekkür ederim. Çünkü görünmüyorsunuz. Neden Plan B dediniz? Biz aslında başka bir grup adı bulduk. Bunu başkasının alabileceğini düşündük. Saçmalık. Ve bir B planımız olsun dedik. Diğer grup adı neydi? Boş mu vereyim? Boş. Söyle Allah aşkına. Unuttuk şu an. Ama Harika. çok cool geldi bize bu isim. Size cool gelmesi bence çok iyi olmuş. Sizin grubun adı ne? Kan ve Gül. Nedenini söyleyeyim mi? Çok mantıklı. Yok, biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Gürkan, Gülşah, Kan ve Gül. Çok tatlı değil miydi? Onu bir alkışlayalım. Siz ne iş yapıyorsunuz? İlaç firmasında çalışıyorum. Torbacısınız yani. Ya hayır, tam olarak öyle değil. Tam olarak öyle değil diyemezsiniz hanımefendi. Alakası yok Ama diyeceksiniz. hayır. Ben klinik araştırma sektöründe çalışıyorum. Ha, işte bu asit bulunmadan bir önceki. Gibi. Çok iyi, harika. Sizin efendim grubun adı ne? Bizim grubumuzun adı Pastırmalar. Çok mantıklı bir isim olmuş. Pastırmayı çok seviyoruz ikimiz de. Bir de ben Kayseriliyim, o da Kastamonulu. 2 tane pastırmayla ünlü şehir olarak Pastırmalar koyalım dedik grubumuzun ismini. Çok iyi olmuş gerçekten. İnşallah pastırmayı gelmemişsiniz. Yok, hayır, yok. Sabah sadece. Akşamları tercih etmiyoruz. Sabah yiyorsunuz. Yani evet, kahvaltıda. İnşallah görüşmeyiz. İnşallah. Sizin efendim grubun adı nedir? Bir şey çizmişsiniz. Ve çok kötü çizmişsiniz. Evet, kötü olsun istedim. Sinirliydim çünkü. Ona mı? Evet. Ne oldu? Az bir şeyler oldu. Bizim grubumuzun adı 11. Neden? Aile sıranoğullarımız. 10. çocuk, 1. çocuk. Manita mısınız? Eşiz. İsminiz neydi? Hilal ben. Siz? Ali. Çok kalabalık, sanki hatırlayacakmışım gibi herkes Evet. ismini soruyor. Siz efendim, sizin grubun adı ne? Bizim grubumuzun ismi Safiye ile Faik. Ve siz onlar değilsiniz. Çok fazla noktamız vardı. Safiye ve Faik çiftiyle, evet. Gerçekten mi? Allah sabır versin. Ayaklarınıza sağlık Safiye ile Faik. Faik ama. Arkaya verir misiniz? Hoş geldiniz. Aha, Merhaba. size tutacağım. Zaten heyecanlıyım. Gerçekten. Bizim grubumuzun adı Suni Sancı. Bir hamile mi var? 4'ümüz kadın doğum doktoruyuz. Ondan öyle oldu. Hamileye bu kadar gülemezsiniz zaten. Çok iyi. Nerede? Sancaktepe'de. Sancaktepe'de, hayatta işimin düşmeyeceği bir lokasyon. Beklemeyiz zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın bu geceye de 4 tane kadın doğum uzmanı geldi. Onlar da Sancaktepe'den geldi. Sancaktepe'de sadece kadın doğum hastanesi mi var? Olabilir. Çok doğum oluyor çünkü orada. Arkadaş mısınız, manita mısınız? Arkadaşız. Arkadaşsınız ve bazı beklentileriniz mi var? Olmayan bir şey var galiba. Olmayan şeyler var, evet. Biz bunu çözeriz burada. Bir dakika. Çözelim, hep beraber çözelim. Nedir konu? İlerleyen saatlerde çözelim, şimdi değil. Aynen. Efendim hazırsanız yarışmaya başlayacağız. Hazır mısınız? İlk sorumuz şöyle. Çin Seddi'ni oluşturan taşlar birbirlerine neyle tutturulmuştur?
A. Bambu harcı. B. Anne duası. C. Pirinç unu. D. Noodle. Yazabilirsiniz efendim cevaplarınızı. Kaldırabilirsiniz kartları. Kalkmayan kartlara puan yok. A diyor, A diyor, A diyor, C diyor. Hanımlar beyler doğru cevap C. Pirinç unu. Bambu harcı diyenlerin hayal gücünden öpüyoruz. Bambu harcı ne? İnanılmaz. Merhaba, kimde Merhaba. mikrofon? Ben de. Neden? Çünkü lider sizsiniz. Hepiniz tek grup olamazsınız bu arada. Tek grubuz. Olamazsınız. Ama kabul 2, 4. edildi. Ben etmiyorum ya. Kim kabul? Allah Allah. Siz 2 grupsunuz şu an. Ben size söyleyeyim. İsminiz nedir hanımefendi? Tasfiye. Ha bir. Kadının ismi Tasfiye olamaz bence. Ezgi. Adınız Ezgi. Evet. Bundan sonra size Tasfiye diyeceğiz ama. Sizin efendim grubun adı nedir? Epistemolojik kopuş. Laf mı sokuyorsunuz? Ekonomi Bakanı'na laf mı sokuyorsunuz? Yok hayır Grubu. aslında estağfurullah. Onu çok Vallahi sevdiğim için yazdım. delikanlısınız ha. Ben size söyleyeyim. Onu çok sevdiğim için yazdım. Çok iyi. Ne iş yapıyorsunuz? Finansla ilgiliyim yani. Aynen Finans ondan uzmanıyım. tabii. Ondan kaynaklı. Siz hanımefendi? Ben medikal bir firmada satış müdürüyüm. Titriniz bizi etkiledi evet. Siz manita mısınız? Evet. Allah bağışlasın. Bu değildi. Hayırlı olsun. Şöyle alabilir miyim? Harika. Hep çift gelmiş. Bayılıyorum. Yalnız gelen bir tek benim arkadaşım var. Yazık. Merhaba. Sana mikrofon gelmeyecek sanıyorsun değil mi? Merhaba. Biz de bilgisayar mühendisiyiz. Grubumuzun adı da o yüzden Alt F4 diye seçtik. Alt F4 ha Evet. söylediler içeride. En enteresan o gelmiş. Tasfiye'den nasıl daha ilginç geldi bizimkilere bilmiyorum. İkiniz de bilgisayar mühendisisiniz. Aynen Harika. öyle. Efendim bir diğer soruyla devam ediyoruz. İkinci sorumuz daha da kolay. İlk pamuk şekeri bulan kişinin mesleği nedir? A. Gıda mühendisi. B. Diş doktoru. C. Ev hanımı. D. Güzellik uzmanı. Yazabilirsiniz cevapları buyurun. Buyurun kartları kaldırmanızı rica ediyorum. C, 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 B, B, B. Doğru cevap. Hanımlar beyler diş doktoru B. Ve çiftler arasında kavga başladı. Harika, berbat gidiyoruz. Çok iyi. Böylesi daha. Siz doğru mu bildiniz? İkisini de doğru bildiniz. Birazdan çok iyi patlayacaksınız merak etmeyin. Sizin efendim grubun adı nedir? Grubun adı Cheers. Niye? Çetin, İzel, Röne, Selin. Cheers olmadı. Cheers da bunu Cheers Cheers'a oldu çevirdik. abi o. Havalı havalı cheers dediniz ama siz. Cheers olacağına Cheers yaptık. Merhaba, sizi Merhaba. tanıyalım. Birce ismim. Akalay. Bu mutsuzluğunuzun sebebi ne abi? Grupsuz olma. Grupsuz. Oha Evet. ne güzel yazmışsınız onu. Teşekkür Hanımefendi. ederim. Birce Akalay'ı bir alkışlayalım. Benim ilk quiz night deneyimim sayenizde. İnşallah Beyefendi. hayırlısı olur. İnşallah. Ben çok güveniyorum size. Birce Bakalım. Akalay'ı çok beğenip kopya veren olursa Allah belamı versin canını okurum. Yo ben kopya çekmem ya. Tekrar hoş geldiniz Hoş Birce Hanım. bulduk. Efendim şimdi hazırsanız ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Çünkü ekranda göreceğiniz şeyle ilgili sorumuz ya da duyacağınız şeyle işte bakacağız. Şarkının ne olduğunu. Alalım şarkıyı. Sorumuz şöyle. Duyduğunuz şarkıyla ilişkili olan Rocky filminde antrenman yaparken Rocky'nin çıktığı merdivenler kaç basamaklıdır? A. Yarışmacının beline tekme atma sorusu bu. Hadi size bir kopya. Philadelphia Sanat Müzesi'nin önündeki merdiven. Biraz da sanat demeyelim mi? Evet. A 65, B 81, C 72, D 99. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Bakalım en iyi hangi grup sallıyor? Buyurun kartları görebiliriz. B diyor, 99 diyor, C var, 81 var, 81 var. Birce Hanım da 81, C, B, C, İ, U, İ, bütün harfler burada. Doğru cevap C 72.
Sadece 4 yarışmacımız, 5 yarışmacımız doğru bilmiş. Çok büyük geçmiş olsun. Hanımefendi hep öyle oluyor. Az önce de burada biri A demiş, biri B demiş. Evet, kavga çıkabilir. O yüzden tavsiyemiz manitanızla gelmeyin ama yani biz tavsiyeyi verene kadar almışsınız, gelmişsiniz. Ne yapalım? Sizin grubun adı ne? Evet. Evet mi? Grubun adı ne? Orman meyveleri. Berbat bir isim. Sıfır yaratıcılık ama Evet. yapacak bir şey kalmadı. Ne iş yapıyorsunuz? Ben iş geliştirmeciyim diyeyim şimdi. İşsizim mi demek istedim? Harika. Siz Merhaba Boncuk bizim grubumuzun ismi. neden? Yan masadan kopya çektim. Ne gibi? Siz de mi boncuktunuz? Tövbe onların- estağfurullah. Arkadaşlar. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Ben plastik cerrahım. Siz beyefendi? Ben öğrenciyim. Nerede öğrencisiniz ya? Tıp fakültesinde. Tıp fakültesinde mi? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 5. sınıftayım. Biraz büyük görünmüyor mu beyefendi? Biraz yaşlıyım evet. Sonra 2. üniversiteniz mi? 4. üniversite. Burak Bey neden 4. üniversitede tıp? Yani 2. üniversitem de tıptı. Bırakmıştım. Sonra af çıktı geri döndüm falan. Burak Bey askerlik için olduğunu düşünmüyorum yani çünkü bu... Ona bir ara yapmıştım zaten. Ha bir ara onu da yaptınız. Harika. Ne peki uzmanlık olarak ne hayal ediyorsunuz? Yapmayı düşünmüyorum ya doktorluk açıkçası. Size okuyorsunuz diye para veren biri mi var? Hay Allah hanımefendi. Neyse biz sizi yollarız diye düşünüyorduk ama öyle gelişmedi olaylar. Siz efendim? Spark. Spark. Aynen. Kıvılcımlı bir çiftiz. Kıvılcımlı bir çiftsiniz. Detay hiç merak etmiyoruz. İnşallah böyle devam eder. 4. sorumuz için ekranlara bakmanızı rica ediyorum tekrar. Buyursunlar. Tek tek ağlardı bak saçlarım tek tek. Bence yeterli. Şarkının ne olduğu anlaşılmıştır. Sorumuz şöyle. İbrahim Tatlıses bu şarkıda kaç kez tek tek demiştir? Harika bir soru. A 61, B 81, C 56, D 72. Kaç kez tek demiştir? İbrahim Tatlıses bu şarkıda kaç kez tek kelimesini söylemiştir? Yazabilirsiniz cevapları buyurun. Kartları görelim. C diyor. Bir C daha. A var 72, 56, D. Bütün rakamları yazmışlar. İnanılmaz. Hanımlar beyler doğru cevap 81 B. 81'i yanlış zamanda sormuşsunuz bir canım. Sadece 3 grup doğru cevap vermiş. Siz kaç dediniz? 72 dediniz. Yo onlar yanlış. Bayağıdır yanlış onlar. Gayet güzel gidiyorsunuz. Fark etmişsinizdir. İyi gidiyorum dediğiniz anda sıçmaya başladığınız bir yarışma. Selam. Aa, selam. Ay beni tanıştınız. Ha, ben de öyle tahmin ettim. Bizim grubumuzun adı Kabak. Biz ikimiz de tek geldik. Sonra bizi birbirimize yamadılar. Burada tanıştınız. Evet. Allah sonunuzu hayretsin. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben pasta şefiyim. Aa hatırladım. Evet. Pasta şefi deyince hatırladım. Yemekle her haltı hatırlıyorum. Siz Ben de öğrenciyim. öyle mi öğrencisiniz? Yok. Nerede öğrencisiniz? Tıp okuyorum ben de. Aa, kaçıncı üniversiteniz? Ha iyi. Bir. Ne olmayı Evet. planlıyorsunuz? Henüz karar vermedim. Hadi kolay gelsin o Teşekkür zaman. ederim. Arkaya verir misiniz? Anladım efendim. Kabak ilk sefer. Ne yapayım? Tezahürat mı istiyor? Kabağı bir alkışlayalım. Harika bir isim. Kimin aklına gelirdi ki? Çok iyi. Merhabalar. Merhaba. Bizim grubumuzun ismi Pilatesçilik. Neden pilates hocası mısınız? Eğitmenliğine başladım ama aynı zamanda Pilates'te tanıştık ikimiz. Ve olanlar oldu mu? Evet, çok yakın olduk. Çok yakın o. Ne kadar mesela? Best friend. Best friend. Ne iş yapıyorsunuz peki normalde? Benim bir markam var, yatak odası tekstili. Siz hanımefendi? Ben çalışmıyorum. Neden? Çalışmıyorum. Paranız var demek ki. Çalışmıyorum. 5 kere çalışmıyorum denmez ama. Çalışmıyorum. Hanımefendi numarasını alın en yakın arkadaşımız olacak o.
Eğer hazırsanız bir sonraki soru için yine ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Cem'cim ekranın önünden çekilir misin? Çünkü çok önemli bir şey söyleyecekler. Efendim sorumuz şöyle. Bu klibi izledikten sonra gaza gelip Tarkan keşke beni hüpletseydi diye açıklamada bulunan ünlümüz kimdir? A. Gülben Ergen. B. Hülya Avşar. C. Harika Avcı. D. Sevtap Parma. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Buyurun kartları görelim. B. Harika. B. Hanımlar beyler doğru cevap Gülben Ergen. A. Ve şu an harika bir şey oldu. Kimse doğru cevap vermedi. Alkışlayın bir kendinizi. Gerçekten Gülben Ergen sizi ters köşeye yatırdı. Ona bu kadar güvenmeseydiniz keşke. Sizin grubun adı ne? Babuşlar. Neden? Yakın arkadaşlarımızla grubumuzdu. Babuş diyorduk birbirimize. Öyle kaldı. Çok iyi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Lojistik. Siz beyefendi? Diş hekimi. Çok güzel. Ve çok mutlusunuz bu meslekten. Aynen. Hanımlar siz? Sen konuş diyor. Biz Parlayan Yıldızlar takımıyız. Neden bu kadar edebisiniz? Küçükken çocuk grubu vardı. Bir özel şarkıları vardı. Bir kuple alabilir miyiz çünkü? Sabahçıyım, okula gelmişim, servisle diye başlıyordu. Rap miydi bu? Evet. Oradan esinlendik. Çok iyi. Harika yapmışsınız. Ne iş yapıyorsunuz? Ben mimarım. Ben ilaç sektöründe çalışıyorum. Torbacılık. Ben fizyoterapistim. Allah aşkına. Yanlarımız ağrıyor hanımefendi. Herkes öyle diyor. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Efendim bir diğer soruyla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Yalnız kalınca depresyona giriyor diye kobay hayvanının yani guinea-piglerin tek başına sahiplenilmesini yasaklayan minnoş ülke hangisidir? A. Türkiye. Fıkra burada bitti. B. Finlandiya. C. İsviçre. D. Norveç. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Kadın doğumcular birbirlerine girdi. Mesela ne tartışıyorsunuz şu an? Guinea-piglerin nesini tartışıyor olabilirsiniz şu an? Ve kartları kaldırabiliriz. Harika. Finlandiya, C, Norveç, D. Hanımlar beyler doğru cevap C, İsviçre. Aa, kabaklar bilmiş. Siz iyi anlaşıyor musunuz? Hanımefendi siz ama her şeyi açık ediyorsunuz. O kız öğrenci bak. Canını sıkma onun. Ama bilemiyor mu? Büyük kavga çıkacak orada. Sizi tanıyalım. Bizim grubumuzun adı Yakamozlar. Neden bu kadar romantik? Ya romantikten değil, bizim bir arkadaşımız var Deniz. O da gelecekti. O sonlara doğru bir ekti bizi. O gelmeyince de biz dedik ona göndermeli bir şey bulalım. Bence gayet iyi olmuş. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben borsacıyım. Sizler? Ben inşaat mühendisiyim. İş analistiyim ben. İş analisti mi? Anlamadığım işler. Siz hanımefendi? Ben enerji sektöründe çalışıyorum. Aa, çok iyi. Neden o kadar güldünüz? Bana elektrik faturasını siz mi kesiyorsunuz? Bu neyin sevinci? Bir şey söyleyeceğim. Zamlılar geldi mi herkese? Zamlı faturaları gelen var mı? Geldi değil mi? Ben onlara bakmıyorum. Aynen. Çok teşekkürler. Siz efendim? Merhabalar. Bizim grubumuz adı Tirbüşon. Manidar. Evet. Bir önce gittiğimiz Quiz Night'ta, ya hep gitmiyoruz. İkinci gelişimiz bu arada herhangi bir Quiz Night'a. Aha. Tirbüşon kazanmıştık. Herhangi sizsiniz bu arada. Onu baştan sonra. Herhangi bir gelişimiz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Tirbüşon kazanmıştık. Dedik ki belki bugün de kazanırız. Neden Harika. olmasın? Ne iş yapıyorsunuz? Ben bir teknoloji firmasında strateji yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda Harika. psikoloğum ama onu yapmıyorum. Siz? Ben de bir teknoloji firmasında ürün yöneticiliği yapıyorum. Ben esnafım. Ne mesela? Ne yapıyorsun? Erkek pantolon toptancısıyım Eminönü'nde. Harika ya. Harbi esnafmış. Nasıl işler? Beklerim. Çok şükür idare ediyoruz. Türkiye Vallahi. şartlarında savaşıyoruz biraz. Kolay gelsin. Teşekkür Çok ederim. sevindim. Ben size hediyeleri söylemedim. Tirbüşon değil çünkü.
Üçüncü olan masaya %100 sahnesinden masadaki kişi sayısı kadar bir etkinlik için bilet verilecek. İkinci olan gruba masadaki kişi sayısı kadar bilet drama sahnesi için, Turkcell Platinum sahnesi için verilecek. Aynı zamanda da masanın hesabının yarısı ısmarlanacak. Birinci olan gruba da masa bedava. İnşallah çok içip sıçarsınız. Ve masadaki kişi sayısı kadar da Turkcell sahnesinden, büyük sahneden etkinlik bileti kazanacaksınız. Efendim devam ediyoruz. Pteranofobi nedir? Pteranofobi. Anladınız mı? Pteranofobi. A. Yeşil ışık yanar yanmaz korna çalacak korkusu. B. Fakir kalma korkusu. C. Taksi bulamama korkusu. D. Kuş tüyüyle gıdıklanma korkusu. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Gerçekten müzden uydurmuşuz gibi görünse de gerçekten öyle değil. Böyle bir şey var. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. D diyor, A diyor, A diyor, D diyor, D. Hanımlar beyler doğru cevap kuş tüyüyle gıdıklanma korkusu. D. Doğru cevap D. Siz fakir kalma korkusu mu demiştiniz? Aynen. Pilatesçiler, siz de fakir kalma korkusu mu demiştiniz? Abi nasıl biliyorum? Siz A dediniz. Sizinki ne? Yeşil ışık yanar yanmaz korna çalacak. Tövbe estağfurullah. Sizin neden iş yapmadığınızı anlıyorum yavaş yavaş. Sizin grubun adı ne? Merhaba. 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 Grubunuzun adı ne? Cohen. Cohen, Leonard Cohen'in Cohen'i mi? Neden Cohen? Çünkü en sevdiğimiz barda çalıyordu. İkimiz öyle öğrendik. Siz manitasınız. Ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyiz. Nerede? Boğaziçi. Nasıl gidiyor? Zor. Yani daha biz başlamadık da dersler başladı. Siz başlamadınız, dersler mi başladı? Hanımefendi bir şey kaçırıyor olabilir misiniz? Bilmiyorum. Benim daha ders çalışasım yok çok. Haklısınız. Beyefendi hoş geldiniz. Siz? Bizim grubun ismi Erdinç Kaptan. Neden? Çünkü geçen sene çıktığımız bir teknenin kaptanı Yazılı bir ismi- şey mi okuyorsunuz beyefendi? Hayır. Şöyle yapıyor bakın. Çünkü geçen sene... Sufle alıyorum oradan. Aynen. Geçen sene bir tatile Çıktığımız çıktınız. teknenin kaptanın ismi Erdinç Kaptan'dı ve bize bir hafta boyunca içki içmiyorum deyip en son teknenin altında zulasını bulduğumuzda bize kızmıştı. Oradan güzel bir Anı anımız gibi vardı. anı. Çok Evet. güzel. Sonra Erdinç Kaptan'ı döverek denize attınız. Ve o içkileri içtiniz. Yok izin vermedi. Kendi içkilerimizi içtik. Afiyet olsun. Efendim devam ediyoruz. Gerçekten bu sefer biraz da sanat diyoruz. Rönesans tablolarında hangi meyve ayartmanın sembolü olarak kullanılır? A. Çilek. B. Muz. C. Amasya elması. D. Ananas. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Kopya mı istediniz? Harika. Çok akıllıca. Kaldırabilirsiniz kartları. Çilek var, elma var. A, elma, C. Hanımlar beyler doğru cevap elma. C. Amasya elması. Üstelik ta Amasya'dan gelen elma. Evet, doğru cevap C. Gördüğünüz gibi bilenler oldu. Boşuna itiraz etmeyin. Efendim ben de biraz yapmayayım mı Bircan Hanım? Benim de bu kadar bir payım olmasın mı? Rica edeceğim. Siz kimsiniz? Zincirlikuyu'da bir kültür sanat merkezinde çalışıyoruz. Allahsızlar, bunlar bizden. ben de yanamam. Grubumuzun adı Fasulye. Fasulye. Fasulyeden yarışacağımız Aynen, için. çok iyi, harika. Siz? Grubumuzun ismi Mandosi. Gibiden etkilendik. Gayet iyi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben yüksek lisansımdan yeni mezun oldum. Taze klinik psikolog. Ve helyum balonu emdim. Heyecanlandım. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen yanınıza alabilir miyiz? Merhaba. 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 Kalın mı konuştum? Kalın konuşmak ne demek beyefendi? Merhaba diye taklit edince. Ben sizi göremedim. Sadece bir uğultu geldi. Ben onu tekrar ettim. Sesiniz biraz kalın. Gayet güzel bir sesiniz var ondan. Ne iş yapıyorsunuz? İşletme diyeyim. İşletme dediniz. Çok iyi yaptınız. Grubunuzun adı ne? Aynı gruptanız 5 kişi. Anladım. Mandosi. Siz? Merhaba, ben de dijital pazarlamayla uğraşıyorum. İyi, gayet iyi. Siz beyefendi? Ben de öğrenciyim. Nerede? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Siz de mi? Sizin nasıl gidiyor? Güzel. Sizin güzel gidiyor. Evet. Niye? Hukuk mu okuyorsunuz Boğaziçi'nde?
Çünkü ancak o zaman güzel gidebilir. Doğru söylüyorsunuz. Şaka şaka. Hoş geldiniz. 9. sorumuz çok önemli. O yüzden lütfen çok dikkat edin. Dünya Savaşı sonrasında İtalya'ya gelen Amerikan askerleri kahve dükkanlarında servis edilen espressoyu çok sert bulunca alışkın oldukları filtre kahve tadını yakalamak için içine su koyulmasını ister. Bu gustosuzlukla ortaya çıkan kahveye ne isim verilmiştir? A. Menengiç kahvesi. B. Latte. C. Americano. D. Cortado. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Bakalım bunu bilemeyen olacak mı? Eğer bunu bilemeyen olursa kendisiyle çok dalga geçeceğiz. Buyurun kartları kaldırabiliriz. C dışında varsa bana göstersin. Harika. B var bir tane. C'lerin hepsi indirebilir. C'lerin hepsi indir. B'yi kaldırır mısınız? Babuşları lütfen bir alkışlayalım. Gerçekten tek puan almayan grup olarak bir soruda tarihe geçtiniz. Geri kalan herkes 10'ar puan kazandı. Ama sizin hatırınıza herkese benden şat sevgili yarışmaseverler. Biraz daha kafanız iyi olsun da bak hani. Efendim 10. sorumuz şöyle. Tüylerimizin diken diken olmasının altında yatan evrimsel sebep nedir? A. Yırtıcıları korkutmak. B. Vücut ısısını dengelemek. C. Korkuya verilen fizyolojik tepki. D. Sezen Aksu şarkılarına verilen duygusal tepki. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Kadın doğumcular. Siz hemen paketliyorsunuz galiba. Hızlıca. Yok vazgeçti. Cevabı değiştiriyor. Hanımefendi ilgilenin bir grupla. Buyurun kartları görebiliriz. A diyor, B diyor, B diyor, B diyor, B diyor, B. Hanımlar beyler doğru cevap. Doğru cevap İbrahim Selim mi? Doğru cevap A. Yırtıcıları korkutmak. Güzel. Salon dökülüyor. Harika. Kısmet. Bak burada yuvalar yıkılıyor. Ne efendim? Bir şey söyledi biri. Bilmiyorum, ornitorenk diyen var mı? Genel olarak canlılarla ilgili belki bir reflekstir. Çok, gidiş yolunuz çok iyi. Bir daha arkadaşınızla gelirsiniz. İbrahim Bey, mesela durup durduk yerde tüylerimiz diken diken oluyor ya, onun sebebini açıklayabilir misiniz? Yırtıcıları korkutmak. Kaşınıyorsunuz Birce Hanım. Yeri değil. Hangi tüyler diyeceğim, yanacağız ondan sonra. 11. soruya geçiyorum arkama bakmadan. Aşağıdakilerden hangisi her yıl köpek balıklarından daha fazla insan öldürmektedir? A. Hipopotamlar. B. Sivrisinekler. C. Ağaçtan düşen kokonatlar. D. Hepsi. Buyurun yazabilirsiniz. Kartları kaldırabiliriz, buyursunlar. D diyor, B diyor, D diyor, B diyor, D diyor, B diyor, D diyor, B diyor. Doğru cevap hanımlar beyler, hepsi D. D'ler havada kalabilir mi? Evet, inanamayacaksınız. Köpek balıklarının ortalaması neymiş? Bakın yılda 10-15 insanı öldürüyormuş. Kokonatlar yaklaşık 150 kişi öldürüyormuş yılda. Hipopotamlar zaten bayağı insan düşmanıymış. Bakın 500 ile 3000 arası öldürüyormuş. Sivrisinekler de 450 bine yakın öldürüyormuş. Yani hepsi köpek balığından fazla öldürüyor. Alın bu bilgiyi şimdi ne yaparsanız yapın. 13. soru değil, 12. sorumuz. Hazırsanız geliyor. Gerçekten bu da bele tekme atma sorusu. Lütfen dikkatli dinleyin. NBA Jam bilgisayar oyununun yaratıcısı hangi takımın son saniye basketlerini kaçırmasını sağlayan özel bir kod yerleştirerek nefret duygusunu teknolojiyle harmanlamıştır? A. Chicago Bulls. B. Lakers. C. Boston Celtics. D. Miami Heat. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Buyurun kartları görebiliriz. C var, Celtics var, B var, Miami Heat var, Lakers var, A var, B var, C var, C var. Oo! Doğru cevap hanımlar beyler A. Chicago Bulls. Nereden bildiniz? Salladınız mı? Salladınız. Siz efendim, beyefendi burnunuza mı sokuyorsun? Ne yapıyorsunuz?
13. sorumuz şöyle. Biraz kalp kırıcı bir soru. 1 Ekim 2021 ve 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında bulunan 27. yasama dönemi içinde muhalefet partilerinin verdiği 1476 araştırma önergesinden kaç tanesi için araştırma komisyonu kurulmuştur? A. 76, B. 327, C. 1, D. 7. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Buyurun kartları görebiliriz. 7, 7, 1, 7. Doğru cevap hanımlar beyler 1. Yani C şıkkı doğruydu. Yine bildiniz hanımefendi. Bakın gerçekten hanımefendi çok doğru konuştu şu an. Hanımefendi bir şey söyleyeceğim. Bugün sizin kısmetsiz bir gününüz. Hanımefendinin canını sıkmayın. Bence okey. Siz ne istiyorsanız yapın. Siz de doğru bildiğinizden eminseniz rica edin doğrusunu yazın ya. Olmuyor mu öyle? Olmuyor. Kalem mi onda? Al kalemi. Al kalemi. Güzel kardeşim sen merak etme. Ben onun canını sıkacağım. Sen şey yap. Efendim 14. sorumuz şöyle. 2020 Tokyo Olimpiyatlarından altın madalya ile dönen Mete Gazoz'un son başarısı aşağıdakilerden hangisidir? A. GQ yılın en seksi erkeği. B. 2022 Dünya Kupası bronz madalya. C. Afife Jale umut ve vadeden genç oyuncu. D. Meksika'da yılın sporcusu. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları görebiliriz. B diyor, B diyor, A diyor, B diyor, B diyor. A diyen kim ya? Yılın en seksi erkeği diyorsunuz GQ. Harika. B. 2022 Dünya Kupası bronz madalya. B'ler kaldırabilir mi lütfen kartlarını? Yılın en seksi erkeği. Ama siz de haklısınız. Rahmetli Ahmet Mete Işıkaralar falan. GQ'nun kapağıydı. Ama yılın en seksi erkeği değil. Efendim, aradan önceki son sorumuz. İnanır mısınız ara var. Bu sefer canınızı okumuyorum. Bu geceden bilenler bilir. Bir girer 4 saat çıkmazdık. Efendim 15. sorumuz şöyle. Köpeklere öğretilen en yaygın eğitim komutu nedir? A. Otur. B. Hayır. C. Yerine. D. Bekle. Buyurun yazabilirsiniz. Birce Hanım sizin can dostunuz var. Buyurun yazın. Kafanız karışsın diye zaten şıkları böyle sorduk. Bakayım boş bakan var mı? Hanımlar beyler kartları görebiliriz. Bakayım neymiş? A var, hayır var, hayır var. A var, hayır var. Hanımlar beyler doğru cevap otur. A. 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 Gayet iyi. Şimdi efendim 15 dakika sonra buluşacağız burada. Biz o sırada puanları hesaplayacağız. İyi dinlenin öyle gelin. Çok öpüyorum. Şimdi efendim tek tek grupların puanlarını söyleyeceğim. Kan ve Gül 80 puan. Hanımefendinin hırsı. Alt F4 80 puan. 90 diye hesapladınız. Oylar tekrar sayılsın. Tirbüşon 70 puan. Hiç fena değilsiniz. Plan B 80 puan. Grupsuz. Şaka şaka. Biliyorum be. 70 puan. Neysiz? Densiz mi? Estağfurullah Birce Hanım. Kurban olsunlar size. Efendim orman meyveleri 70 puan. Spark 70 puan. Boncuk 70 puan. Pastırmalar. Beyefendi bu bir rekor. 30. 20 mi saymıştınız? Ya sizin onu buraya koymuşsunuz. Kusura bakmayın. Yazık ama onlar da kalsın ben. Gecenin tadını siz çıkardınız. Çok çatıştınız. Ne konuda mesela? O farklı dedi, ben farklı. Ona göre diyor ki ben 70 alırım diyor. Sizce doğru mu diyor? Bunun akşamı da var o yüzden. Siz zaten kanepedesiniz bu gece baby. Safiye ve Faik
60 puan. Nazar mı? Enis Arıkan da bizlerle. Ya ödemdir ya nazar zaten, anasını satayım. Sizin adınız 11'di. 30 puan. Bence de 30 az. Şey yapmayın, 50 de olsa 30 yani. Sizi şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz kopya mı çekiyorsunuz? Bence yapmayın. Aynen. Efendim, epistemolojik kopuş. 50 puan. Gayet ortalama. Kabak. Ya bak, o kadar şikayet etmene rağmen 50 puan. Pastacı. Ters de konuşamıyorum. Yarın öbür gün tatlısını yeriz. Suni sancı. Hanımlar beyler, 90 puan. Cheers. 50 puan. Tasfiye Hanım. 70 puan. Yakamozlar. Allah Allah. 30 diyor. 40 mı? KTVU ne be? Ha, siz isim koydunuz. KTVU ne? Karşı taraf vekalet ücreti mi? Efendim, sizin 70 puan. Hiç fena değil, tebrikler. Babuşlar, size gerçekten ayrıca bir ödül vermek istiyorum. Americano cevabından sonra. Siz 40 puandasınız. Gayet iyi. Yine siz de gecenin tadını çıkaranlardansınız. Parlayan Yıldızlar takımı, bu gecenin edebi starları, 60 puan efendim. Pilatesçilik 40 puan. Ne iş yapıyordunuz? Aynen. Erdinç Kaptan 80 puan. Tebrikler, gayet iyi. Kohenlercim 80 puanlı siz, gayet iyi. Mandosi 70 puan efendim, gayet iyi. Fasulye. Fasulye 80 puan. Tebrikler. Ne güzel hediye kazanmayacak olmanız. Efendim, bir alkışlayın kendinizi. Bence hiç fena değil. Bir daha çalabilir miyiz Zeki Müren'i? Bu şarkı Selami Şahin'in şarkısı. Bestesi, güftesi ona ait yani. Şarkının hikayesini biliyor musunuz? Müjdat Gezen o zamanlar bir sevgilisi var ve fakat karar vermiş ciddi ilişki yaşamamaya. Kıza da diyor ki ben ciddi bir şey istemiyorum ve kızdan ayrılıyor. Ve tabii o dönem herkes çay bahçesinde ayrıldığı için bir çay bahçesinde ayrılıyor. Arkasını dönüyor ve giderken kız arkasından diyor ki Müjdat gitme, sana muhtacım. Müjdat Gezen de bunu alıyor, gidiyor Selami Şahin'e, diyor ki kız böyle böyle söyledi arkamdan. Selami Şahin de oturuyor, bu şarkıyı yazıyor. Yani benim de arkadaşım var. Ben de arkadaşlarıma duygusal hikayeler anlatıyorum. Ya daha şiir yazanı olmadı ya. Gerçekten enteresan. Sonra da Zeki Müren'e gidiyorlar. Bu şarkıyı okur musunuz diyorlar falan. Zeki Müren de zaten canını okuyor şarkının. Ben çok beğenirim. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Sorumuz şöyle. Selami Şahin'in bu güzide eserini seslendiren Zeki Müren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hangi bölümü birincilikle bitirmiştir? A. Seramik ve cam. B. Kostüm tasarımı. C. Heykel. D. Yüksek süsleme bölümü. Buyurun, cevapları yazabilirsiniz. Buyursunlar, kartları görelim. C, B, B, C, B, C. Doğru cevap D. Yüksek süsleme bölümü. D'ler havada tutabilir mi? Sadece 2 tane var zaten. 17. sorumuz hanımlar beyler. Her şeyin olduğu gibi mutluluğun da fobisi varmış. Peki adı acaba ne diye soruyoruz? A. Çerofobi. B. Agorafobi. C. Pupafobi. D. Endofobi. Buyurun, yazabilirsiniz cevapları. Siz yine çok boş bakıyorsunuz. Buyurun, kartları görebiliriz. A diyor, D diyor, D diyor, D diyor.
Hanımlar beyler doğru cevap çerofobi. A. Efendim endofobi giysi korkusuymuş. Yani ben de zaten öyle düşündüm. Sıçarsınız diye o yüzden. Pupafobi kukla korkusuymuş. Agorofobi zaten kapalı alan korkusu, onu biliyorsunuzdur. Çerofobi de mutluluk fobi. Allah'ım yarabbim ya. Saçmalığa bak. Efendim 18. soru için hazırsanız geliyor. Şöyle. Ünlü korku filmi serileri Elm Sokağı Kabusu ve Scream'in yönetmeni kimdir? Bakın bu soru basit. A. Wes Craven. B. James Wan. C. John Carpenter. D. David Lynch. Buyurun yazabilirsiniz. Herkes birbirine biliyor musun diye sormaya başladı. Demek ki büyük sıçılacak. Evet. Gayet iyi. Kartları görebiliriz. C diyor, C diyor, C diyor, C diyor, C diyor. John Carpenter mı? C diyor, B diyor, B diyor, C diyor. Kim lan John Carpenter? Oğlum John Carpenter kim? Hanımlar beyler doğru cevap Wes Craven. A. Bana şunu bir söyleyin. John Carpenter kim ya? Ha? Arkadan duydunuz. Kopya çekersiniz böyle olur. Ya bir Google'layın Allah aşkına John Carpenter kim? Arkadaşlar ben kimden uydurduğumuzu zannediyorum bu ismi. Onun da korku filmleri var. O da bir yönetmen. Evet. O yüzden kafaların karışması normal. Çok haklısınız. Çok da kalbini kırmayalım insanların. Çok diyorum. harika bir şey yaptınız ev sahibi olarak. Ama ben o kalpleri kıracağım gözden. Evet devam ediyoruz berbat bir sonuçla. Efendim şimdiki soru için ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Sessiz bir soru ama ekranda olanı görmeniz lazım. Zannediyorum hatırladınız. Aa! Evet. Kapatabiliriz videoyu. Sorumuz şöyle. Videoda izlediğiniz astroloğun vitrini hangi burçtan bahsederken başına inmiştir? Ay çok eğleniyorum böyle sorular. A. Terazi. B. Kova. C. İkizler. D. Koç. Buyurun yazabilirsiniz. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Neden yanlış hatırladığınızı söyleyeceğim. Buyurun kartları görelim. B diyor. A mı o D mi? D diyor. A var, D var, Kova var, B, D. Bu ikizler size ne etti? Öncelikle bunu sormak isterim. Doğru cevap Kova olacaktı. Sevgili video severler. İkizleri niye dediniz hanımefendi? Ha onunla sizden bahsedilirse vitrin kırılır diye düşündüm. Aynen. Hakikaten haklısınız. Akrepten kovalardan bahsediyor. Akrep gibi oğlaklara geçmiyor. Diyor ki kova burçları oğlaklar gibi ve akrepler gibi diyor. Evet. Evet. Hangi burçtan bahsediyor? Bakın kovaların çok ince zekaları vardır. Zeki mucitlerin burcudur dedi. Fakat kovalar da tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir durum. Yani hangi burçtan bahsediyor? Teşekkürler. Zaten doğru bildiniz. İhtilaf yaşandı, hızlıca çözdük. Efendim bir videolu sorumuz daha var. Lütfen ekranlara bakalım hep beraber. Buyursunlar. Dedim ama tabii. Ha. Teşekkürler. Sorumuz şöyle. İzlediğiniz klibi hangi yönetmen çekmiştir? A. Tim Burton. B. Martin Scorsese. C. Wes Anderson. D. Steven Spielberg. Buyurun yazabilirsiniz cevapları. Siz hemen yapıştırdınız. Buyurun kartları görebiliriz. A diyor, D diyor, A'larca, A, C, D, A, C, B var, C var. Hanımlar beyler doğru cevap B. Martin Scorsese olacaktı. Gerçekten güzel patladınız, harika patladınız, muhteşem patladınız. Birce Hanım, salladın mı? Şaka yapıyorsun. B, Martin Scorsese. Neden? Bildi.
Hırs mı yaptınız? Bir tane bir soru bilemediniz ve hırs mı yaptınız? Ve Birce Akalay'la mı yarışıyorsunuz siz şu an? Tebrik ederim Birce Hanım. Siz Birce Hanım'a mı yürüyorsunuz? Mümkünse evet. Mümkün değil. Allah Allah. Ben yazdırmayacağım ben. Efendim gayet iyi devam ediyoruz. Berbat bir soruyla devam ediyoruz. Hepimizin karnını acıktıracak bir soru bence. Soru şöyle. Etin en lezzetli kısmı anlamına gelen Tex-Mex mutfağı yemeği hangisidir? A. Fajita. B. Burrito. C. Tapas. D. Mumbar. Tex-Mex, Teksika ve Meksika'yı... Teksika mı? Teksas ve Meksika yemeklerinin Amerikalılarca yorumlanmış haliymiş. Buyurun kartları görelim. C diyor. Ne diyor? A diyor. Ha. C, C, A. Ha. Hanımlar, beyler doğru cevap A. Fajita. Yani. Efendim sorumuz şöyle. Gerçekten berbat bir soru. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Oscar ödül törenlerinde Tanrı'dan fazla teşekkür edilen tek yönetmen hangisidir? A. Steven Spielberg. B. Alfred Hitchcock. C. Martin Scorsese. D. Nuri Ceylan. Buyurun kartları görebilirim. B diyor, A diyor, B diyor, B diyor, A, C var. Hanımlar, beyler doğru cevap A. Steven Spielberg. Alfred Hitchcock'a 3 kişi falan teşekkür etmiştir. Şöyle arkadaşlar, Steven Spielberg'e 43 kere, Tanrı'ya 31 kere teşekkür edilmiş. Buna en çok senin gülmen galiba cehennemi garantilediğin anlamına geliyor. Efendim 23. sorumuz şöyle. Rahmetli ilahiyatçı Zekeriya Beyaz'a göre tilki, çakal, timsah ve yılan neden yenmez? Şıklarımız şöyle. A. Yıkanmadıkları için. B. Vesvese verdikleri için. C. Şerefsiz oldukları için. D. Türleri tehlikede olduğu için. Buyurun yazabilirsiniz. Ya gerçekten cevaplara daha çok gülüyorum. Buyurun kartları göreyim. B diyor. D diyor. B diyor. Yıkanmadıkları için diyor. B diyor. B diyor. C diyor. C diyor. C diyor. B. Tuzağa düştünüz. B. Hanımlar, beyler doğru cevap şerefsiz oldukları için. Evet, insanların sadece şerefli hayvanları yediklerine dair bir açıklaması var rahmetlinin. Şerefsiz oldukları için az daha vegan oluyormuş. Berbat. Etik değil, ben şerefsizlikten vegan oldum diye. Efendim 24. soru için hazırsanız, soru şöyle, oldukça basit bir soru. Bunu da bilemeyen bir grubumuz olursa onu da ayakta alkışlayacağız. Aynı sizin gibi. Efendim soru şöyle. Hangi canlının kalbi ve beyni yoktur? A. Kaya balığı. B. Deniz anası. C. Muhabbet kuşu. D. Eski sevgili. Siz yeni terk edildiniz. Büyük geçmiş olsun. Konuşuruz. Bir şu sorunun cevabını alayım. Sonra sizin işi çözeceğiz. Buyurun kartları görebiliriz. Neymiş o? B dediler. B dışında var mı bir şey? B dışında cevabı olan var mı? Yok. Hanımlar, beyler doğru cevap B. Herkese benden bir şat daha. ...25. soruya geldik. Bakın son 6 soru. Her şey değişebilir diyeceğim ama bu saatten sonra bir bok da değişmez. O yüzden keyfinize bakın. Hangi hayvan birbirlerinin üzerine işeyerek iletişim kurar? A. Istakoz. B. Deniz yıldızı. C. Tazmanya canavarı.
D. Lüfer balıkları. Buyurun cevap yazabilirsiniz. Neyi efendim? Istakoz, deniz yıldızı, Tazmanya canavarı, lüfer balığı. Buyurun kartları görebiliriz. B. Ha böyle yazdım. Deniz yıldızı. B. Tazmanya. Hanımlar beyler doğru cevap ıstakoz. A. A 2 grup sadece doğru cevap verdi. Harika. Çok iyi. 26. sorumuz. O da oldukça berbat. Dikkatli dinleyin lütfen. Hangi sanatçımız logosunda balık olan siyasi parti LDP'nin binasını balıkçı restoranı zannedip eşini yemeğe götürmüştür? A. Safiye Soyman. B. İzzet Yıldızhan. C. Bülent Ersoy. D. Gönül Yazar. Bize yok mu ya onunla? Şaka yapıyorum. Buyurun kartları görelim. A, B, A. Hanımlar beyler doğru cevap Safiye Soyman. A. Tamamsak devam ediyorum. 27. soru. Hanımlar beyler soru şöyle. Osmanlı Devleti'nde 1869 yılında çıkarılan ilk kadın dergisi hangisidir? A. İttihat-ı Gülizar. B. Terakki-i Muhadderat. C. Vogue-u Tıbbiye. D. Elif. Kaldıralım kartları. B diyor, D diyor, D diyor, A diyor, B diyor. Doğru cevap Terakki Muhadderat. B. Muhadderat iffetli kadın demekmiş. Terakki de ileri gitmek mi ne öyle bir şey işte. İttihati Gülizar'ı da iyi uydurmuşuz ha. Evet, Vogue Tıbbiye'yi de arkadaşım uydurdu. Aşağıdakilerden hangisi yasalara göre haklı bir boşanma sebebidir? Kimler eşiyle buradaydı? Bir onları göreyim. Manitalarıyla birlikte olanlar. Gayet iyi. Çok iyi. A. Eşine hişt, hey diyerek veya ıslık çalarak seslenmek. B. Arkadaşlarına eşinin dedikodusunu yapmak. C. Sigarayı bırakacağına söz verip bırakmamak. D. Hepsi. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Buyurun kartları görelim. D dışındakiler tutabilir mi havada? D cevabı dışındakiler. Sürekli onu gösteremezsin. Tamam nereden bilsin? O daha öğrenci 3. sınıf. Siz D dediniz. Siz ama yeni ayrılmışsınız. O hayvanoğlu hayvan bunların hepsini hak etti falan. Siz o motivasyonla. Hanımefendi siz haklısınız. Doğru cevap hepsi. D. Bir tek hanımefendi almadı puan. Çok iyi düşündünüz. O sizin tatlı kalbiniz yüzünden öyle. Haklısınız ama yani bunların hepsi boşanma sebebi. Aklınızda bulunsun. Manitanıza hiç hey falan demeyin yani. Efendim 29. soruya geçiyorum. Herkes 10 puan aldıysa kabak dışında. Efendim sorumuz şöyle. Uzun bir soru. Dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Muhtemelen de haberiniz hiç yoktur. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza zorunlu otosansür güncellemesi yükleten sansür yasası bildiğiniz gibi onaylandı. Böylesi özgürlükçü bir yasanın onaylandığı canım ülkemiz 2022 yılı itibariyle basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında kaçıncı olmuştur? A. 104. B. 1. C. 149. D. 171. Buyurun cevaplayabilirsiniz. Muhtemelen bu yasa sonrası hepimiz sabah şekerlerine döneceğiz. Buyurun kartları göreyim. D 149, D 149, C 149, B. Bobuşlar gerçekten harikasınız.
Artık finişi sondan görmeye yemin ettiler. 1 demişler. 171 var. Hanımlar beyler doğru cevap 149. C şıkkı. Doğru cevap. En azından 171 değil diye. Hanımlar beyler son soru. Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyecek 30. soru. Şöyle. Aşağıdaki ünlülerden hangisi The Clash'ten tanıdığımız Joe Strummer'la aynı yerde doğmamıştır? Son soruyu 50 sayabilir misin? Bakarız. Şıklar şöyle. A. Ankaralı Namık. B. Serenay Sarıkaya. C. Ankaralı Yasemin. D. İbrahim Selim. Evet. Buyurun kartları göreyim. B diyor. Abraham Selim diyor. D diyor, D diyor, B diyor. Serenay diyor, A diyor, B diyor, D diyor, B diyor, B diyor, D diyor. Onu diyor, bunu diyor, şunu diyor, falan diyor, filan diyor. Sizin cevap ne? D. Ya inanılmazsınız ya. Serenay Antalyalı da Ankara doğumlu. Hanımlar beyler doğru cevap A. Ankaralı Namık. Joe Strummer Ankara doğumlu ve Ankaralı Namık Ankara doğumlu değil. Allah rahmet eylesin diyoruz. Harika 30 soruyu tamamladık. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bakalım birincimiz var mı? Hanımlar yanıma alayım size. Biz kesin kazandık diyen var mı? Babuşlara çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Elimdeki ilk puan size ait. Gerçekten ikinci yarıda daha iyi bir sonuç almışsınız. Aynen. Yani ilk yarıda 4 soru bilmişsiniz, ikinci yarıda 5. 90 puan aldınız. Harika bir sonuç. Alkışlıyoruz babuşları. Parlayan Yıldız, efendim ikinci yarıda 6 soruya değil 5 soruya doğru cevap vermişsiniz. 110 puan almışsınız. Tebrik ediyoruz sizi de. Alkışlayalım lütfen Parlayan Yıldızları da. Çünkü artık parlamıyorlar. Pilatesçilik, gerçekten sizi hırslandırdım galiba. Çünkü siz de ilk yarı 4 soru bilip ikinci yarı tam 5 soru bilmişsiniz. 90 puan da siz almışsınız. Harika. Sizi de alkışlıyoruz. Erdinç Kaptan'ın şeysi. İkinci yarı biraz daha sıkıntılı anlar yaşamışsınız gibi. Toplam puanınız 140. Cohen grubu. Siz de çok tatlı yarışmışsınız. İkinci yarı dikkatiniz dağılmış belli ki. 120 puan almışsınız. Mandosi 150 puan. Fasulye 180 puan. Ama adından da anladığınız gibi fasulye. Onu değerlendirmeye almayacağız. Efendim Safiye ve Faik'le başlıyoruz burada da. 120 puan. Nazar. 11. Bir şey söyleyeceğim. Rezalet demeyin. İlk yarı 5 soruyla ama 3 soru bilmiştiniz sadece. Şimdi 5 bilmişsiniz. 80 puan. Size helal olsun. Bu bir gelişmedir. Epistemolojik kopuş. Gerçekten bir kopuş yaşanmış. 90 puan almışsınız. Büyük geçmiş olsun. Kabak. Kabak ilk yarı 50 puan almış. İkinci yarı ne olduysa 30 puana düştü. Şaka şaka. 90 puan almışsınız. Tebrik ediyoruz. Siz belli ki arkadaş olamayacaksınız ama biz ikinize de bayıldık. Ne olur çıkışta kavga etmeyin. O kızı rahat bırak, pastacı. Ve Suni Sancı 150 puan. Cheers 90 puan. Tasfiye Hanım 130 puan. Yakamozlar 80 puan. Ay siz birinci olmayı şey yapınca ben ciddiye almışım onu demin. Hay Allah. Efendim karşı taraf vekalet ücreti 120 puan. Şu an 2 tane 150 puanımız var yanılmıyorsam.
Kan ve Gül 120 puan. Gülşah Hanım bu gece uyumayacak. Alt F4 130 puan. Tirbüşon 120 puan. Plan B 150 puan. Grupsuz 160 puan. Orman meyveleri 150 puan. Spark bayağı toplamışsınız sonra. 150 puan. Boncuk 160 puan. Yani şimdi birinci kim? Evet efendim, onlar bizden. Ne? Yok efendim, soruları bilmiyor. Soruları benden başka kimse bilmiyor zaten. O yüzden şey yapmayın ama onlar zaten hediyeyi veren taraf olduğu için saçma olur kendilerine Turkcell sahnesinden bilet. 160 puan tabii ki sizden ve sizden sonra boncuk olduğu için birinci siz oluyorsunuz. Bu kesin. Burak Bey yine 4 ayağınızın üstüne düştünüz. Ben böyle şans görmedim. Öncelikle bunu söylemek isterim. Yalnız 160'tan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane 150 puan var. Kimler onlar? Bir ellerinizi kaldırır mısınız? 150 puan olanlar için bir tane soru soracağım. Ki yani bir ikinci belli olsun. Sorumuz şöyle. Videosunu görebilir miyiz? You want to tell me what this is all about? Evet. Dinlediğiniz şarkının soundtrack'inde yer aldığı filmin başrol oyuncusu Michelle Pfeiffer kaç doğumludur? A 72, B 68, C 61, D 58. Yazın hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Kaldır. B, D 68 diyor. B ne? Arkadaki A. D 58 olacaktı. İkinci olan grubumuz Spark oldu. Alkışlıyoruz onları. Şimdi bir de üçüncüyü mü belirleyeceğiz ya? Bir tane daha sorayım o zaman kalanlar için. İlk önce yine videosunu seyretmemiz gerekiyor. Oynamaktan saklı bak, mutluluğun şifresi. Sallayıver dökülsün, tatlım bütün dertleri. Dinlediğiniz şarkı aşağıdaki sanatçıların hangisinin profilinde bir dönem yer almıştır? A. Eminem, B. Nas, C. Ankaralı Yasemin, D. Azeri kızı Günel. Kaldır kartları çabuk! Doğru cevap Eminem olacaktı. Onlar da bildi. İkiniz de aynı anda bildiniz. Çok üzüldüm Suni Sancı. Kaldı 2. Verin videoyu. Kızım sana çeyiz alayım mı? Kes! Soru şöyle. İzlediğiniz reklam ne reklamı olabilir? A. Kıyafet. B. Banka kartı. C. Çeyiz. D. Mobilya. Buyurun. Mobilya. B diyor. Banka diyor. Mobilya doğru cevap. Hanımefendi bir alkışlayalım kocaman. Hazal Hanım tebrik ederim. Teşekkür Üçüncü ederim. oldunuz. Teşekkür ederim. Çok uğraştım. Çok uğraştınız. Evet biraz bir çirkefleşiyordunuz. Son anda zor tuttuk. O zaman sizin ödülünüzü takdim edelim. Bizden, stüdyodan 2 bilet kazandınız bir etkinliğe. Bir de kalem. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. ederim. Çok sağ Rica olun. ederim. Alkışlıyoruz Hazal Hanım'a. İkinci olan grubumuz Spark. Alkışlıyoruz beyefendiyi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İsminiz neydi? Emin. Bayağı ikinci oldunuz. Aynen. Masanızın hesabının yarısını ödemeyeceksiniz. Aynen. Güzel harcamış mıydınız? Ya biraz denedik bir şeyler sonradan iyi gitmeye başlayınca biraz bir kokteyl daha söyledik. Gerçekten mi? Ama anladım yani doğru sonuçta. Aynen. Durumlar belli. O zaman sizin hediyenizi de takdim edelim.
Efendim çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Size de bir kalem hediyemiz var. Bu en güzel. Yazar yazar silersiniz. Teşekkürler, Çünkü içinde çok sağ olun. silgisi de var. Alkışlıyoruz efendim beyefendiyi ve hanımefendiyi. Ve birinci olan grubumuz Boncuk. Kim geliyor Boncuk'tan? Tabii ki Burak Bey geliyor. Tebrik ederim. Gerçekten. Aslında sizin kazanacağınız çok belliydi. Çünkü Çoktan seçmeli de iyi. iyisiniz. Evet. Çoktan seçmeli de iyiyim cevabını O 4 üniversite yani. Aynen. Her birini kazanınca. her birini kazanmanız çok iyi olmuş. Hediyenizi takdim ederim. Daha önce bir bilgi yarışması kazanmış mıydınız? Ne kazanmıştınız? İşte ilkokul, lise falan öyle bilgi yarışması. İlkokul, lise mi? 4 üniversite bitirmişsiniz. İlkokul, lise mi kaldı Burak Bey? Kaçlısınız siz? Ben 87 doğumluyum. 87 doğumlusunuz. Harika. Masanızın hesabı yok. Bunu düşünerek harcamış mıydınız? 2'şer bira içtik sadece. Ali Bey. Olur. Burak Bey aza tamam. 3 ne 3'ü? Kokteyl falan bir şey içmek ister misiniz? Birer bira yeterli. Birer bira yeterli diyor. Harika bir birinci. İnanılmaz. Burak Bey'i de alkışlıyoruz. Kalemini de veriyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ediyoruz. Çok memnun oldum. Mikrofonu alayım. Onu da alıp gidecek yoksa. Hanımlar beyler ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz. Benim için çok eğlenceliydi. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.